الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, dünyevi ve uhrevi saadetimizin büyük bir rüknü, bir esası olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıma ve ona inanma, bizim anladığımız, sandığımız, öyle kabul ettiğimiz düşüncelerin, kaziyelerin çok üstünde bir ehemmiyet taşımaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı iyi tanıma ve iyi bağlanma nispetinde dünyevi meselelerimiz sırasıyla hallolacak ve ahiret saadetinin de bu iş teminatı olacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı tanımada ne kadar geri, ona bağlılıkta ne kadar donuk ve katı isek, dünyevi işlerimiz o kadar çıkmaza girecek, ahiret saadeti mevzuunda da o kadar belki ümitli olmadan uzak kalacağız. Belki nevmit olacağız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hak zatını zatına mirat edindiği gibi adının yanında yazmış, ulviyetini, kutsiyetini bize o surette göstermiştir. İşin hakikatine ve hadis ölçüleri içinde senedine dokunulsa bile Hazreti Adem dahi Cenab-ı Hakk'a karşı maruz kaldığı zelleden ötürü Allah'tan af dilerken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adıyla af dilemiş,
onun hürmetine beni bağışla demiştir. Büyük hakikatin topuna, çevkanı Hazreti Adem çalmakla işe başlanmış da, Hazreti Nuh bunu kıvamına getirmiş de, Hazreti Musa da bu tam ve en mükemmel şeklini almış da, Hazreti İsa dolu dolu işin müjdesini vermiş de, çevkanı topa, topun gideceği yere götürecek şekilde vuran Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Beşer büyük hakikati Resul-i Ekrem sayesinde tanımıştır. Hakikata onun sayesinde aşina olmuştur. Öyleyse onu tanımak, ona büyüklüğüne göre inanmak, Allah nazarındaki kıymetine göre onu takdir etmek ve bağlanmak bizim için çok mühim ve terk edilmesi aleyhimizde olacak büyük bir esastır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı yalnız nakledenlerin, nakilcilerin, meazi yazarlarının anlattıkları satırlar içinde, kelimeler içinde aramamak, onun çok verasında münevver bir mahiyeti ve hüviyeti olduğunu kabul etmekle tanımak gerektir. Ve yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı şairane bir eda, aşıkane bir hava içinde hislerin insanı olarak da tanımamak gerektir. Ve yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kısım kanunları vaz eden kanun vazı, bir düzen kuran bir düzenci şeklinde katı bir devlet adamı olarak da tanımamak gerektir. Evet, onda mantığın yeri çok büyüktür. O haddi zatında büyük bir devlet adamıdır. Allah'ın emri ve izniyle kanun vasıdır. Gönüllerin mahbubu, akılların perestiş ettiği, ruhların etrafında pervane gibi pervaz ettiği, nadide ve münevver bir varlıktır. Şimdiye kadar şairler ve aşıklar hakkında ne demiş olurlarsa olsunlar, o kâmeti bağlanın topuğuna çıkacak kadar söz söyleyememişlerdir. Ama bunların yanı başında ona bağlılık ve sevgiyi his alemimizde bırakmamamız gerekir. Sadece 2 damla gözyaşı ve gönlün 1-2 dakika içinde onu anması, ona bağlılık, onu sevmek ve yolunda olmak demek değildir. O cumalardan cumalara anılan insan değildir. Bayramlardan bayrama anılan insan değildir. Günde hatta 5 defa anılması dahi azdır. Bu hakikati kendisi bize ifade eder. Sana ne kadar salatü selam okuyayım ya Resulallah diyene sallallahu aleyhi ve sellem, günün 1/4'inde okusam nasıl olur? Daha çok okusam daha faydalı olur. Yarısında okusam nasıl olur? Daha fazla okusam daha faydalı olur. Günün 4'te 3'ünde okusam nasıl olur? Daha fazla okusam daha faydalı olur. Bütün gün okusam nasıl olur? Daha güzel olur. Demek suretiyle her şey olduğunu ve dillerden hiç düşürülmemesi gerektiğini, kalplerde taht kurup oturmasının esas olduğunu anlatmaktadır. Yolunu şaşırmış, vahşi ormanlar içinde tutunacak bir noktayı istinadı kalmamış beşerin sahili selamete çıkması ancak ve ancak yeniden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a saadet aslının insanının anladığı manada teveccüh etmesine bağlıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam his alemine hakim olacak. Gözlerin onun için ceyhun olacak. Kalbine oturacak. Kalbin onun heyecanıyla duracak hale gelecek. Kafana oturacak. Mantığın üzerinde tasarrufta bulunacak. Mantığın üzerinde onun hakimiyetini hissedeceksin. Bütün fiiliyatına, bütün ameliyatına onun sözü geçer olacak. Onun davranışları örnek olacak. İşte o zaman sen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımış olacaksın. Yağmur isteğinle Allah tarafından yağdırılacak. Yer isteğinle aşağıdan ot bitirecek. Bin bereket ihsan edecek. Mahlukat emrine musahhar olacak. Allah teknik sahasında, içtimai sahada, fen sahasında Eltaf-ı Sübhaniyesiyle Hz. Muhammed'in hizmetçilerinin imdadına koşacak. Ama el verir ki sen sultanlığı ona veresin, gedalığı kabul edesin. Bizim sultan olduğu halde sultanlığını onun yanında ayağının altına alan, şu dakikada hutur ettiği için söylüyorum. Sultan Ahmet cennet mekanın olsa gerek.
Gerektiği gibi pek hatırlayamadın. Sultanım, sultanlık sana yakışır. Nitekim gedalık bana yakışır. Sultan odur, geda da bizleriz. O mütemadiyen etrafa eltaf dağıtan bir ganidir Allah'ın gınasıyla. Bizse el açıp tekeffüf eden, dilenciliğimizi ona arz eden, mütemadiyen dilenen, tesevvül eden kainleriz. Allah bizi onun kapısında tesevvülden ayırmasın. İhtiyaçlarımızı ona arz etmeden ayırmasın. Onun sayesinde müşküller halledilecek. Onun sayesinde her mesele nizama, intizama girecek. Onun sayesinde aileler, cemiyetler istikrara kavuşacak. Ona dönün, Allah'a dönmüş olacaksınız. Onun arkasında saf bağlayın, rahmet çepeçevre sizi kuşatacak. Onun adını virdi zeban edin, meleği alada adınız virdi zeban olacak. Göklerin sakinleri sizi anacak, rahmet tepeden tırnağa sizi kuşatacak. Ama onu ruhunuzda, hissiyatınızda, kalbinizde, mantığınızda, her şeyinizde anın. Hareketlerinizle, düşüncelerinizi dile getirmeye, göstermeye çalışınız. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'an festem'û leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşqa. İlla tezkireten limen yakhşa. Tenzilen mimmen halakal arda ve's semavatil ula. Sadakallahul azim ve bellana rasuluhu'n nebiyyül haşimül kerim. Elhamdülillahi hamden kamiline kema emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu'n nebiyyül muteber. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين. İbadallah, Allah'ın kulları, İttakullâhe ve ati'ûh. Allah'tan çok korkun, büyüklüğü kadar, her an sizi gördüğü hesabıyla, kalbinizi elinde çevirdiği hesabıyla Allah'tan korkun. Ve onun himayesine girin, ona itaat edin. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Allah adaletle emrediyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Hakkı görüyor gibi kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi çevrenizdeki tarrakalarla sizi gördüğünü size gösteriyor ya, hadiselerle kendisini dile getirip, hayatını konuşturup, hakikatları okutturuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in sizin ufkunuzda bayraklaşması hususunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, büyüğünden, küçüğünden,
gizlisinden, açığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının, liderlerin kavrayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşüne kendinize gelesiniz. Bin türlü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emn-i eman içinde cennete dahil ola, saadete mazhar olasınız. Akimis salah, innes salate tenha anil fahşâi vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu.